Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Meryem Hocam hoş geldiniz Nasılsınız? tekrardan. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok de iyiyiz. teşekkürler. Hocam bugün rahim sarkması nedir, nedenleri nelerdir diye başlayalım. Önceki yayınlarımızdan sonra da sıklıkla sorulmaya başlandı. Rahim sarkmasıyla özellikle genital estetik çok birbirine karışan bir konu. Özellikle de bahsetmekte fayda var bu anlamda. Rahim sarkması aslında bizim normalde rahim dediğimiz şey karnımızın içerisinde bir organ ve vajinaya rahim ağzıyla açılan bir yapı ve gebeliğin oluştuğu, bebeğin içinde büyüdüğü yapı. Rahim sarkması dediğimiz şey de rahim ve eklerinin vajinadan dışarıya doğru bazen tamamının olacak şekilde sarkması, aslında tam anlamıyla doğru tabir bu. Bunun tabii ki seviyeleri olabiliyor hastanın yaşına göre. Bazen tamamen dışarı doğru bir kitle halinde hastanın eline gelebiliyor. Bazen sadece lavaboya, tuvalete gittiği zaman dışarı doğru bombeleşen bir şişlik halinde eline gelebilmekte. Özellikle ileri yaş gruplarında olmakla birlikte hasta gruplarına karşılaştığımız bir durum. Evet. Beraberinde ön tarafında mesane var, arka tarafta bağırsaklar var. Rahim tek başına sarkabildiği gibi önde mesane ile birlikte bir sarkmadan söz edebiliriz. Veya arkadan bağırsakların da vajinanın içerisine doğru balonlaşması, sarkmasından bahsedebiliriz. Özellikle de çok doğum yapmış, iri bebek doğumlarını 4 kilo, 4500 kilonun üzerinde doğum gerçekleştirmiş hastalarımızda daha sıklıkla görmekteyiz. Tabii ki altta yatan genetik sebepler olabiliyor bazen. Yani kişinin eğer bağ dokusu zayıfsa tek bir doğum yapsa bile rahim sarkmasıyla, mesane sarkmasıyla bizler karşılaşabiliyoruz. Bu tamamen biraz da genetik yapımızla alakalı bir şey. Bağ dokumuzun, kolajen dokumuzun mirasımızla alakalı aslında. Bu şekilde karşılaşabiliyoruz. Hocam anladığım kadarıyla bu bir süreç. Evet. Rahim sarkması dediğimiz olay. Muhtemelen de bir öncesi vardır. Öncesinde bir şeyler tetikliyordur ya da genetik faktörler vardır. Aslında şunu merak ediyorum, izleyicilerimiz de merak ediyordur. Hangi şikayetler bize ileride rahim sarkmasına götürür? Ya da biz neye dikkat etmeliyiz? Tabii ki öncelikle bizim dikkat etmemiz gereken şey yaşam boyu sağlığımız açısından da ideal kiloda olmak aslında. Eğer bizler boyumuza göre fazla bir kilodaysak, bu da bizim vücudumuza, özellikle karın bölgemize ek bir basınç yükü demek ve vücudumuz için de ek bir yük demek. Aynı zamanda bağ dokunun da yapısını bozan şeylerden, faktörlerden biri beslenme şeklimiz. Bunun beraberinde yaptığımız egzersizler, hareketli bir hayat tarzımız mı var yoksa sedanter dediğimiz daha durağan bir hayat tarzına mı sahibiz? Bu da etkileyen faktörlerden biri aslında. Yaşam boyu yaptığımız hareketlilik ama bu. Yani yaşam boyu bir aslında fiziksel aktivitemizin olması gerekir. Düzenli bir hareketliliğimizin olması gerekir. Belli egzersizlerin, özellikle squat tarzı egzersizlerin, biz gebelikte de zaten bu egzersizleri öneriyoruz ama öncesinde de yaşam halimize katmamız gerekiyor. Günlük yaşantımıza adapte etmemiz gerekiyor ve uygulamamız gerekiyor. Bunlar tabii ki işte kilo, hareketliliğin olmaması ya da kişinin az hareket ediyor olması bu faktörleri kolaylaştırıyor, yani çoğaltıyor. Onun dışında genetik faktörler dediğiniz gibi. Kişinin ağır bir şeyler kaldırmakta etki edebilir tabii ki. Çünkü karın içi basıncı arttırır aynı şekilde. Yani ağır bir yük altında çalışıyorsa, sürekli ağırlık kaldıran bir bireyse, mesela halter sporcularında da hani bunlarla karşılaşılabiliyor. Ama tabii onun yanında farklı sporlarla da, fiziksel aktivitelerle de destekledikleri için, hani sadece halter kaldırmadıkları için bunu dengeleyebilirler. Ama bir işçiden bahsedelim. Eğer sürekli ağırlık kaldırıyorsa, onun dışında yaptığı bir fiziksel aktivitesi yoksa, bir sporu yoksa, egzersizi yoksa bu zamanla o bölgedeki bağ dokularının da işlevini yitirmesine sebep olacaktır. Onun dışında yapılan doğumlar, gebelik sayısı bizim için önemli. Çok fazla vajinal doğum. Evet, yapılan çok fazla vajinal doğumlar. Yani dediğim gibi kişinin bağ dokusuna göre değişebilir ama genelde 2'nin üzerindekiler diyelim. Veya bebeğin ağırlığının fazla olması, 4000 gramın, 4500 gramın üzerinde olması, doğumun travmatik bir şekilde olması. Travmatik dediğimiz doğum ne? Doğumlarda biz evet yardımcı olmak amacıyla epizyotomi kullanıyoruz. Yani orada vajinada bir kesi oluşturup bebeğin çıkışını kolaylaştırıyoruz ama bazen işler istediğimiz gibi gidemeyebiliyor. Sonuçta bebeği doğurtmak durumundayız. Ek yöntemler uygulanabiliyor, müdahaleli doğum yapılabiliyor, vakum uygulanabiliyor.
salgılanabiliyor. Bu durumda da vajinadaki diğer yapılar hasar alıyor. Etrafındaki bağ doku hasar almış oluyor aslında. Ve bunlar da o desteğin, pelvik taban dediğimiz, biz ayakta dururken normalde bizim alt bölgemiz, pelvis bölgemiz düz bir şekilde durmuyor. Tam tersine biz ayaktayken bir kubbe şeklinde duruyor vajina. Yani zemin düz ve zemine ters bir aslında orada basınç dengesi var. Bir yukarıdan basınç ne kadar artarsa, işte bu ağırlık kaldırma olabilir, sık geçirilen gebelikler olabilir, kabızlık olabilir, çok ıkınma hareketi olabilir. Buradaki kubbeyi destekleyen yapılar zamanla fonksiyonu yitirdikçe kubbe çökmeye başlıyor. Düzleştikten sonra bu sefer ters kubbe şeklinde bir hale geldiğinde işte biz o zaman bu kubbenin ucundan aynı şekilde rahim, önde mesane, arkada bağırsakların beraberine vajinadan geldiğini görüyoruz. Tabii bu durumda hastanın yaşına göre hareket ediyoruz aslında. Çünkü hastanın bize geliş şikayeti belli. Yani tuvalete gittiğimde tuvaletimi yaparken ıkınmasam dahi elime vajinamdan bir şey geliyor diyor hasta. Muayenemizde bakıyoruz. Önde mesane mi sarkıyor, arkadan beraberinde rahim geliyor mu veya bağırsaklar geliyor mu diye değerlendiriyoruz. Onun dışında tabii ki beraberinde bir idrar kaçırma şikayeti olabiliyor bazen. Hasta İdrar sadece bununla da kaçırmayla gelebiliyor. başlayabilir miyiz? Aslında ben başlangıç semptomlarını çok merak ediyordum. Onu sordum. Onu yani soracağım şimdi. Yani idrar kaçırmaya buna benzer şeyler, bunun dışında şeyler var mı? Kanama, akıntı ya benzeri şikayetler oluyor mu öncesinde? Şöyle diyebiliriz. Sadece idrar kaçırmayla geldiğinde orada mesane ile ilgili biraz değerlendirme yoluna giriyoruz biz muayenede. İdrar kaçırmanın sebebi mesane sarkmasına bağlı olabiliyor veya mesanenin açıldığı, üretra dediğimiz yani idrar deliğinin açıldığı o borucuktaki işlev kaybına bağlı olabiliyor. Yine bunlar da aynı mekanizmayla oluyor. Ama hani eğer oradaki işlev kaybı sadece yani tüm o bağ dokulardaysa zaten genelde beraberinde hafif mesanedeki sarkma ile birlikte biz rahim sarkmasını da görüyoruz. Öncü şikayetlerden biri evet idrar kaçırma olabilir ya da sadece dediğim gibi ele gelen kitlesel lezyon olabilir. Onun dışında akıntı şikayeti çok görmüyoruz sarkma alta sarkma problemi olan hastalarımızda. Yani bariz ele gelen kitle veya idrar kaçırma şikayeti gibi şikayetlerle geliyorlar bize. Veya idrarı tam boşaltamama, idrar yaparken zorlanma. Çünkü idrar torbası o kadar çok sarkıyor ki hasta ıkındığında vajina tarafından şişiyor ve hasta idrarını boşaltamıyor. Bu sefer elini vajinaya sokup ittirmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde eğer bağırsaklarda da yani arka taraftaki destekte bir bozulma olmuşsa hasta büyük tuvaletini yapamıyor. Bu sefer vajinasına bastırıp büyük tuvaletini yapmaya çalışıyor. Böyle şikayetlerle gelen hastalarımız da oluyor bize ileri düzeyde sarkmalarda. Bazen de sadece direkt erken evrede idrar kaçırma şikayetiyle geldiklerinde de biz bir mesane sarkması ve beraberinde rahim sarkmasını tespit edebiliyoruz. Evet. Şimdi mesane ve sarkması ve idrar kaçırma nedenlerini soracaktım ama anlattınız. Peki tedavi yöntemleri nelerdir? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Tedavi yöntemlerimiz de şöyle, hastanın geliş şikayeti tabii ki bizim için önemli. Yani hiçbir şekilde idrar kaçırma şikayeti olmadan hasta bize ele gelen kitleyle gelebilir. Vajinadan eline gelen bir kitle. Önde mesane sarkmış olabilir. Arka tarafa doğru da rahim arkasında beraberinde geliyor olabilir. Burada önemli olan şeylerden biri şu, hasta kaç yaşında? Çünkü bir üreme döneminde bir hasta mı, gebelik planlaması var mı, menopoz döneminde bir hasta mı? Bu bizim için önemli ve sarkmanın derecesi önemli. Eğer ki yani tamamen vajinadan rahmin tamam dışarı doğru eğer sarkmamışsa ve üreme döneminde bir hastaysa, menopoza girmemiş bir hastaysa biz böyle hastalarda sarkma ameliyatlarına genellikle rahmi almak çok istemiyoruz. Çünkü hastanın adet görme fonksiyonunu devam ettirmek istiyoruz. Bu durumlarda öncelikle askıma ameliyatlarını kullanıyoruz. Bunlar da genelde karından veya vajinal yoldan yapılabiliyor. Karından yapılanları genellikle laparoskopik yöntemlerle yapabiliyoruz. Karından mesh dediğimiz yardımcı materyallerle hazırlayarak rahmi eğer önde beraberinde mesane sarkmışsa rahim ve mesane bileşkesinden karnın yan duvarlarına doğru asabiliyoruz. Veya eğer arka tarafta bir sarkma söz konusuysa bu sefer rahmin arkasından yine arkadaki bizim sakrum dediğimiz kalça kemiğimizin olduğu bölgeye aynı şekilde meşlerle askı ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Tabii çok obez hastalarda yine karın içi basıncını dengeleyemeyen, çok ıkınma hareketi olan hastalarda bu meşler bazen tutmayabiliyor. Yine sarkma tekrarlayabiliyor. İlerleyen yaşa bağlı da aynı şekilde hastanın zaten bağ dokusu
duygusu zayıfsa bunlar tekrarlayabiliyor. Ama hasta eğer menopozda bir hastaysa veya menopoz yaşına yakınsa veya tamamen sarkmış bir rahimden bahsediyorsak bu durumda genelde vajinal yoldan cerrahiler yapıyoruz. Yani karından bir kesi olmadan alttan rahim alınıyor. Genellikle yumurtalıklar bırakılıyor. Beraberinde de alınabilir eğer hasta menopozdaysa. Ve ön tarafta eğer mesane beraberinde sarkmışsa mesaneyi de bağ dokularını onararak toparlayıcı cerrahi yapıyoruz. Veya arkadan bağırsaklarda eğer bir öne doğru keseleşme olmuşsa yine arka duvarı onarıp uygun bağ dokusu desteğini sağlamaya çalışıyoruz ve cerrahilerini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top'tu. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.